Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. İnsanların evi olarak görülen, dünyanın kaynakları kısa vadede olmasa da, uzun vadede tükenme seviyesine ulaşacak. Bilim insanları da insan ırkını koruyabilmek için, uzun zamandır uzayda yaşam alanı kurulabilecek bir gezegen arayışına girdi. Fin araştırmacılar, yayınlamış oldukları araştırmada, bu arayışa yeni bir soluk getirdi. Araştırmacılar, Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağında yer alan Ceres adlı cüce gezegende, yaşamın mümkün olabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmada, Ceres'in azot seviyesinin dünyada bulunan seviyeyle, son derece benzerlik gösterdiği, bu yüzden de insanların, pek fazla zorluk çekmeyeceği söylendi. Fin araştırmacıların hazırlamış olduğu araştırmada, Arxiv adlı bilimle alakalı, bir internet arşivinde yayınlandı. Bu makale insanların, olumsuz hava koşullarının ve doğal afetlerin, neredeyse hiç görülmediği Ceres'e Megauydu adlı bir habitat kurarak, yerleşebileceğini gözler önüne serdi. Araştırmacıların Ceres'i seçmesindeki en büyük neden, cüce gezegenin sahip olduğu azot miktarıyla, dünyanın sahip olduğu miktarın, son derece benzerlik göstermesi. Ancak elbette Ceres, dünyada maruz kaldığımız, aynı yerçekimi oranına sahip değil. Araştırmacılar, yerçekimi sorununun çözümü olarak, oraya gidecek kolonilerin Ceres'in etrafında dönecek bir uyduya yerleşmesini öneriyor. Manyetik bağlarla, birbirine kenetlenen birden çok uydu sayesinde, 66 saniyede tam bir dönüş yapılırsa, dünyada görülen yerçekiminin elde edileceği öngörülüyor. Araştırmada aynı zamanda düşük yerçekimi ve hızlı dönüş sayesinde Ceres'te bulunan malzemelerin, uzayın diğer bölgelerine daha az yakıta ihtiyaç duyularak, taşınabileceği belirtilmiş. Başka gezegenlerde bir habitat ararken, karşılaşılan en büyük sorun, o gezegene göktaşı çarpma ya da uzay radyasyonu tehlikesi oluyor. Araştırmacılar, bu olasılıkları da düşünmüş ve, güneş ışınlarını süzerek gezegenden geçirebilen ve, meteoritleri yok edebilen bir dizi, devasa silindir ayna kullanımı öneriyor. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler dostlar? Yorumlarda bekliyorum. Teşekkürler.